Kitap özetlerini yayınladığımız ve kitap severlerin kanalı Kitaplık Rafı'na hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Evet, hazırsanız hadi gelin Maral Atmaca'nın o meşhur romanı Sarkaç'a dalalım. Bayağı karmaşık, gerilim dolu bir hikaye bu ama merak etmeyin, temel noktalarını şimdi birlikte çözeceğiz. Şimdi bakın, hikaye öyle kronolojik bir sırayla falan başlamıyor. Hayır, tam tersi. Bizi alıp doğrudan olayların en gergin, en kafa karıştırıcı anının ortasına bırakıyor. Hani ne oluyor ya dediğimiz bir an. Düşünün, Farah bir anda kendini Gurur'un dağ evinde buluyor. Ama işin tuhafı ne biliyor musunuz? Gurur'un ondan haberi bile yok. Ve işte ağzından dökülen o tek bir soru, bu kız neden burada? Onların o inanılmaz kaotik hikayesinin fitilini ateşliyor. İyi de kim bu iki insan? Kader onları neden böyle alakasız bir şekilde bir araya getirmiş? Gelin şimdi bu iki zıt karaktere Farah ve Gurur'a biraz daha yakından bakalım. Tabloya bir bakın. Bir tarafta Farah var. Kendi halinde, nazik ama sürekli kabuslarla, uykusuzlukla boğuşan biri. Elindeki sarkaçla kendini sakinleştirmeye çalışıyor. Diğer tarafta ise namı diğer deli Gurur. Yani klinik bir geçmişi olan, her an patlamaya hazır, yıkıcı öfke nöbetleriyle bilinen bir adam. İşte bu zıtlık hikayenin bütün gerilimine daha ilk andan itibaren kuruyor zaten. Peki bu ikisi nasıl aynı çatı altına giriyor? Cevap basit. Aileleri arasında yıllardır süren çok köklü bir düşmanlık. Yani bu bir tesadüf değil, bir zorunluluk. Şimdi bakın, Gurur'un bir intikam planı var. Tozlu ailesinden bir kızı kaçırıp evlenecek ve aileyi bitirecek. Ama bir sorun var, o Farah'ı değil kuzeni Seçil'i bekliyordu. Yani Farah yanlış zamanda yanlış yerde birdenbire kendini düşmanının evinde bir tutsak olarak buluyor ve onunla evlenmek zorunda kalıyor. Yani en başta ortada ne romantizm var ne de başka bir şey. Sadece düşmanlık, kafa karışıklığı ve bir intikam planının beklenmedik bir şekilde sarpa sarması. Gurur'un ne kadar tahmin edilemez biri olduğunu anlamak için şu olaya bakın. Adam bir gece kalkıp o lüks malikanenin salonunda mangal yakıyor. Evet, salonun ortasında. Bütün evi duman ve kaos kaplıyor. İşte Gurur böyle biri. Kendi kuralları var ve Farah'ın o sakin, düzenli dünyasını bir anda alt üst etmekten hiç çekinmiyor. Tabii bu çatışmanın kökleri aslında çok daha derinlerde. Öyle basit bir aile kavgası değil bu. İki karakterin de geçmişinde karanlık sırlar, bugünlerini şekillendiren çok ağır travmalar var. Mesela Farah'ın o kabusları. O, bu kabuslarda gittiği yere korku evi diyor. Bu basit bir kabus değil, hayır. Bu onun bütün uyku düzenini alt üst eden, onu sarkacına bağımlı kılan zihinsel bir hapishane adeta. Rüyasında ne görüyor peki? Tozlu bir zindana iniyor ve orada bir pitbull'un bekçilik yaptığı küçük bir kız çocuğu var. Bu görüntü aslında Farah'ın bilinçaltına ittiği çok ama çok korkunç bir anının bir parçası. Ve o küçük kızın sesi, "Beni ne zaman buradan çıkartacaksın?" diye soruyor. Bu soru bir yakarış aslında. Farah'ın ruhunda derin bir yara açmış, sanki tutamadığı bir sözün ağırlığı gibi her gece üzerine çöküyor. Gurur'un da kendi karanlığı var tabii. Her yıl, istisnasız her Aralık ayında kendi isteğiyle bir kliniğe yatıyor. Bu ne anlama geliyor? Demek ki içinde öyle bir fırtına var ki kendisi bile kontrol edemiyor. Her yıl tekrar eden bir travma, bir döngü bu. İşte tüm bunlar bizi romanın kalbine, asıl çatışmaya getiriyor. Bir yanda Gurur'un buz gibi intikam planı, diğer yandaysa o planın hedefi olan Farah'a karşı farkında olmadan geliştirdiği o güçlü bağ. Gurur'un tek bir hedefi vardı, unutmayalım. Farah'ın babası Ümit Tozlu'yu mahvetmek. Hem finansal hem de sosyal olarak bitirmek. Farah'la evlenmek de bu planın sadece bir adımıydı. Farah bir araçtı, bir piyondan farksızdı. En azından Gurur planı yaparken öyle düşünüyordu. Ama sonra ne diyor en yakın arkadaşı Ali'ye? Ona zarar veremem Ali. Ona verdiğim tek zarar onu kırım yapmaktı. Bundan daha fazlası olmayacak. İşte bu cümle her şeyi özetliyor. Plan kağıt üzerinde durduğu gibi durmuyor. Gurur, o kızı incitemeyeceğini anlıyor. Hatta tam tersi, içinde ona karşı acayip bir koruma içgüdüsü gelişmeye başlıyor. Ve aralarındaki o küçük anlar. Mesela Gurur'un sinirlenmesine rağmen oturup sabırla Farah'ın saçını örmeye çalışması. Ya da Farah'ın onu o yüksek güvenlikli klinikte ziyarete gitmesi, ona yemek götürmesi. Hatta ilk öpücüğü Farah'ın başlatması, o deli Gurur'un Farah uyuyabilsin diye ona masal okuması.
İşte bu anlar bir esir gardiyan ilişkisinin nasıl bambaşka, şefkat dolu bir şeye dönüştüğünü gösteriyor bize. Peki şimdi en can alıcı soruya geldik. Gurur'un o yıllardır ilmek ilmek işlediği intikam planı mı kazanacak? Yoksa düşmanının kızına duyduğu bu beklenmedik, kontrolsüz sevgi mi her şeyi alt üst edecek? Hangisi daha güçlü? Yılların nefreti mi yoksa yeni filizlenen bir aşk mı? İşte bu sorunun cevabı romanın ta kendisinde saklı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim.